sanat oluşumunun, bir projenin, bir fuarın 9. yıla gelmesi hiç kolay değil. Bu fikir bizi çok heyecanlandırdı ve bir fark yaratabileceğimizi düşündük ve tamamen suya atladık. Genç sanatçıların heyecanı bize geçecek. Bizim heyecanımız Aynen. da bence onlara Aynen geçiyor. öyle oluyor. Şimdi onlarla da konuşacağız. Benim gibi birçok kadın, çocuk, anne çok yaşamıştır o hikayeyi. Bu iş bize keyif veriyor. Yani sanatın içinde olmak bize huzur veriyor. O huzur anını betimleyen 3. sahnede burada. İçerisinde bulundukları, onları yöneten sistemi kendileri besliyorlar. Bunu temsil etmek istedim. She represents the kindness, the love, the loyalty. I would also like to install these here, in Istanbul. Aysun Öz'e başka şeylerden merhabalar. Bugün çok heyecanlı bir serginin içerisindeyiz ve bu heyecanı 9. kez yaşıyoruz. Evet, Beyz'in 9. edisyonu Fulya'da gerçekleşiyor ve yanımda Beyz'in kurucu ortaklarından sevgili Aslı Boduroğlu var. Aslı benim Beyz'den de önce arkadaşım. O yüzden çok uzun zamandır aslında bir anlamda teşvik mesaide bulunuyoruz Evet. diyebiliriz, Aynen, değil mi aynen. Aslı? Uzun yıllardır tanışıyoruz. Sen Beyz'in zaten ilk yıllarını da biliyorsun. Evet. Büyüttünüz Beyz'i de 9. yaşına gelmesi gerçekten muhteşem bir şey. Yani böyle bir serginin ki genç sanatçılara destek verdiğiniz, yeni mezun sanatçıları aslında gün yüzüne çıkardığınız, mezun olur olmaz kendilerine güven aşıladığınız bir sergi olarak ortaya çıktı ve 9. yılını gerçekleştiriyorsunuz. Trendyol Sanat ana sponsorluğunda gerçekleşiyor. Son 3 yıldır, 4 yıldır da zaten Trendyol Sanat destek veriyor. 9. yıla geleceğiz, bunu konuşacağız ama aslında ben, yani bilmeyenler varsa, Beyz'i bilmeyen yoktur zannetmiyorum ama Beyz ne anlama geliyor, aslında nasıl kuruldu, amacı nedir? Hani sadece genç mezunların sergisi değil aslında, çok daha derin bir amacı ve 9 yıldır da yaptığı çok büyük işler var. Aslında buradan başlamak istiyorum. Tabii, Biraz seve seve. anlatsana. Tabii ki. Beyz aslında bir yeni nesil sanatçı platformu olarak kurguladık. Yani yılda bir kez yapılan bir sergi gibi değil. Tüm Türkiye genelindeki hakikaten çok çok yetenekli genç sanatçılara hem mezuniyetlerinde bir olanak, bir görünürlük sağlayabilmek ve tabii ki en önemlisi onların bu katıldıkları etkinlik kapsamında doğru kişilerle bir araya gelmeleri, sanat camiasından beraber ilerleyebilecekleri, doğru kontaklar kurabilmeleri ve en önemlisi tabii ki eserlerini sanatseverlerle buluşturabilmeleri için Beyz yolculuğuna çıktık. Ve bu sene 9. senemiz. Gerçekten biz de zamanın ne kadar çabuk geçtiğine inanamıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda şu an 1000 sanatçımız var. 1000 sanatçımızla hala iletişimimiz de devam ediyor. Yıl içinde pek çok farklı sergilerde, projelerde bir araya geliyoruz. Onlarla beraber üretmeye devam ediyoruz. O yüzden aslında bu kurduğumuz sanatçı ekosistemi aslında bir aile denebilir. Beraber bu yolculukta ilerliyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ve tabii ki işte düşününce 2017'de ilk Beyz'i gerçekleştirdiğimizde o seneki sanatçılarımızın bugün geldikleri yerleri takip edebilmek, yıllar içindeki başarılarını bizlerle paylaşıyor olmaları bizim için çok gurur verici. Tabii böyle bir platforma ihtiyacı vardı aslında ülkenin. Çünkü o genç sanatçılar mezun olurken onun heyecanını mı, sevincini mi yaşayalım yoksa şimdi mezun oluyoruz, okulda bitti, biz bundan sonra ne yapacağız? Aslında sadece sanat okuyan gençlerin değil, üniversite okuyan hemen hemen her gencin, yani %100'ünün yaşadığı bir stres ve gerginlik bu. Siz onu aslında biraz daha işlevsel hale getiriyorsunuz. O heyecanı, onların yaşadığı o stresi aslında bir yere dökmelerini ve geri dönüşünün de çok iyi olmasını sağlıyorsunuz. Bir de şöyle bir tarafı var tabii. Sanatseverlerle buluşturmak. Sanatseverlere de bir hizmet bir taraftan da. Çünkü özellikle evinde bir sanat eseri barındırmak isteyen, bir sanat eseri asayım duvarıma ya da bir heykel alayım sehpamın üstüne, kitaplığımın içine derken tabii bu rakamlar az buz da bir şey değil. Yani sanat
neticede pahalı bir şey bir taraftan da. Ama bu genç sanatçıların o özel işlerini, o güzel işlerini aslında daha uygun fiyatlara da alma şansı buluyorlar. Aslında sanatseverlere de bir hizmet bir taraftan. Tek taraflı düşünmemek lazım Beyzi diye düşünüyorum. Evet evet aynen öyle. Yani bir yandan hakikaten şey diyoruz, daha ulaşılabilir tabii ki sanat Beyz'in çatısının altında. Bir yandan da tabii çok ciddi bir duygusal ve sosyal sorumluluk boyutu olduğu için de hani Beyz'de bir sanatçının bir eserini alan bir kişi aslında o sanatçının bütün hayatını da, yani aslında sanat kariyerinin başlangıcına da dokunmuş oluyor. Çok güzel hikayelerimiz var. Hani Beyz'den yaptığı satışla işte atölye tutan, orada üretimine hala devam eden, işte birkaç arkadaş, yani Beyz'de tanıştığı birkaç sanatçı arkadaşıyla beraber atölye tutup üretim yapabilen sanatçılarımızın çok güzel hikayeleri de var. Dolayısıyla dediğin gibi misyon aslında her iki tarafa. Yani ben iletişim mezunuyum. Sonuçta mezun olduğumda o zamanlar kariyer siteleri vardı. Bir CV'm vardı. CV faksla da yolluyorduk başvurmak istediğimiz yere. Bir yandan kariyer sitelerine de başvuruyorduk. Ya da tanıdık biri var mı? İşte ona ulaştırmaya çalışayım. Ama tabii yeni mezun bir işte diyelim Mardin'de bir video sanatçısınız. Yeni mezun oldunuz. Hani bu sanat camiasına bir şekilde katılmak o kadar kolay değil. Kendinizi göstermek, ispatlamak, doğru kişilerle yan yana gelebilmek hiç kolay değil gerçekten. Aslında Beyz böyle bir olanak sağlıyor. Dediğin gibi de aslında Beyz bir amaç haline de geldi. Yani o mezuniyette hani bir anda işte evet mezun oldum, şimdi ne yapacağım, hani bundan sonraki adım nedir derken aslında birçok yeni mezun sanatçının şu an bir sonraki adımı Beyz'de olmak. İşte mesela hocaları da soruyormuş, işte mezun olunca ne yapmayı düşünüyorsun? İşte Beyz'e katılmak istiyorum. Hani Beyz'e katılmak, tabii sonra işte yüksek lisans vesaire, ama Beyz çatısı altında hakikaten İşini binlerce sanatseverle bu heyecanla evet bir araya getirebilmek gerçekten onlar için de bizim için de çok heyecan verici. Evet. Tabii tüm bunların hepsi hiç kolay değil. Yani bir sanat oluşumunun, bir projenin, bir fuarın 9. yıla gelmesi hiç kolay değil. Bunun çok büyük emek olduğunu hani senden dolayı biliyorum, sen ve arkadaşlarından dolayı biliyorum elbette. Ama tabii ki birebir yaşamayan hiç kimse bunu bilmez bence. Ben ne kadar biliyorum falan desem de hepsi bir noktada hikaye kalıyor. Ama tüm bu süreçte evet genç sanatçıların, yeni mezunların o enerjisi size, onların o isteği, bir taraftan da ülkedeki hani bu genç sanatçılarla onları birleştirme misyonu eminim enerji verdi. Fakat destekçiler olmadan da mesela Trendyol Sanat'ın 4 yıldır verdiği destek, son 3 yıldır zaten ana sponsor olması bir şeyleri tamamen değiştirmesi. Mesela mekan problemi en büyük problemlerden bir tanesi. Hani o yolda edindiğiniz destekçileriniz, onların sanatçılara katkısı, ki hani Mardin'den bir eseri buraya getirmek ya da işte Erzurum'dan bir eseri buraya getirmek, Edirne'den bir eseri buraya getirmek o kadar da kolay şeyler değil. Aynen. Bir taraftan büyük maliyetler, bunları duyurmak, toplamak, seçmek. Yani o destekçilerin de Sen payı anlatırken büyük. bile yorgunluğumu hatırladım. Aynen. Yani gerçekten biz aslında hep bir suya atladık yani. Hani bir hayale inandık. Hani bu fikir bizi çok heyecanlandırdı ve bir fark yaratabileceğimizi düşündük ve tamamen suya atladık ve dedik ki hani yol boyunca birileri bize katılacak, inanacak, yanımızda duracak ve gerçekten ilk yıldan beri de Beyz çok büyük, en azından bir duygusal destek aldı diyeyim. Hani finansal anlamda gerçekten çok zorlandığımız yıllar oldu, çokça diyeyim. Ama hani kolektif bir dayanışmayla ve kolektif bir sevgiyle aslında Beyz büyüdü. Herkes bir ucundan tutmaya çalıştı. Yani restoranı olan biri ekibimize yemek yolladı gibi hani çok küçük şeylerden bahsediyorum ama bir arkadaşım kablo firması vardı. Kablo yolladı yani. Herkes bir ucundan tutmaya çalıştı. Ama gerçekten sürdürülebilirlik için özellikle ana sponsor, bir ana destekçi, bir mekan destekçisi çok önemli. Dolayısıyla da Trendyol Sanat'la hakikaten son 4 senedir olan işbirliğimiz Beyz'i büyütebilmemizde ve sürdürebilmemizde çok çok değerliydi. Bir yandan da gerçekten Trendyol Sanat'ta çok misyonlarımız da bir yandan uyuştuğu için çok güzel bir partnerlik sağladığımızı düşünüyorum. Aynı şekilde mesela Bilgili Sanat'ta mekan konusunda son 5 senedir mekan sponsorluğuyla bize destek veriyor. Dolayısıyla gerçekten dediğin gibi yanımızda böyle güçlü partnerlerle ilerleyebilmek bizim için ve sanatçılarımız için çok çok önemli. Çünkü sanatın hakikaten alana ve desteğe ihtiyacı var.
Trendyol Sanat'ta da son 2 senedir çok değerli bir konuk ülke programı başlattık. Aslında ilk yıllardan beri hayalimizde. Ama tabii ki hani bunun da apayrı bir operasyonu var. Hakikaten sağ olsunlar, onlarla son 2 yıldır bu programı sürdürüyoruz. Bu sene de Romanya konuk ülkemiz. Ve aslında bir açık çağrıyla Roman sanatçıların başvurularını topladık. Harika işler geldi. Gerçekten çok da zorlandık seçkide. Şu an ama Base kapsamında zemin katta harika bir Roman sanatçılardan bir seçki sergimiz oldu. Yaklaşık 13 sanatçının 80'e yakın eseri burada sanatseverlerle buluşacak. Bu da harika bir projemiz oldu. O yüzden Trendyol Sanat'a destekleri için çok teşekkür ediyorum buradan da. Tabii uluslararası bir yönde kazandı bir taraftan da son 2 yıldır misafir sanatçı programı. Çok önemli bir adım bence uluslararası olma anlamında da. Bunun ben gelişeceğini, yani devam edeceğini düşünüyorum ama daha da farklı projelerle gelişeceğini düşünüyorum. Aynen, iyi düşünmüşsün. Var öyle bir takım hayallerimiz var. Aslında hani Base'in ilk yıllarından beri de aklımızda olan ama hani biraz daha uluslararası çapta hani hem bizim sanatçılarımızı hem de farklı ülkelerdeki genç sanatçılara alan açabilmek adına umuyorum ki yakında güzel haberlerimizi veriyor oluruz. Evet, ona inanıyorum. Bir taraftan da tabii tüm bunları var eden, evet hani sizin emeğiniz, sanatçıların enerjisi, destekçilerin o güzel davranışları, o büyük destekleri 9. yıla getirdi. Ama seyircinin, sanatseverin ilgisi de her şeyi buraya taşıdı bir taraftan. Aynen. O ilgi olmasa siz o enerjiyi bulamayacaksınız. Destekçiler orada, seyirci yoksa zaten akıllarına gelmeyecek belki. O yüzden aslında İstanbul'da ve tüm Türkiye'den de gelenler var biliyorum. Sadece İstanbul'dan değil, hem çevre şehirden hem de Türkiye'nin öbür ucundan da. O yüzden onların o seyircisinin Base'e gösterdiği ilgi de çok iyi. Hani Aynen. çok büyük bir sanat fuarına ilgi olur, zaten tanıtımı vardır, zaten işte 20. yılıdır, 30. yılıdır vesairedir. Ama bu sizin sıfırdan başladığınız Base, yeni mezun sanatçıların sergisini bu kadar seyircinin ilgiyle karşılaması yine hem sizin başarınız hem de seyircinin de buna aç olduğunu gösteriyor. Aynen. bence. Yani gerçekten ilk yıl biz şey diye düşünüyorduk. Hani biz böyle bir etkinlik yaptık. Hani evet açıyoruz. Kimse gelecek mi? Hiçbir fikrimiz yoktu. Hani açılışa birilerini davet ettik. Mesela outdoor'lar konusunda bir destekçimiz vardı. Hani outdoor poster bastırdık. İnsanların haberi var mı, gelecek mi derken hakikaten binlerce ziyaretçi akın akın gezmişti. Ve dedik ki evet bu hani gerçekten büyük bir ihtiyaç olduğunu biliyorduk ama dediğin gibi hani sanatseverin de buradaki o taze kan, o fikirler, o cesareti görmek hakikaten aslında yılın en heyecanla beklenen sanat etkinliklerinden biri olduk. Bunun için de çok mutluyuz. Ama aynı heyecan bizde de oluyor her sene başvuruları gördüğümüzde, seçki geldiğinde. Aslında hakikaten geleceğin yıldız sanatçıları, yolları, işte kariyerleri birçoğunun aslında Base'den geçiyor olacak. Ve bütün sanatseverler de o yeni fikri, o cesareti görmek, bu yeni sanatçılarla tanışmak için Base'e geliyorlar ve her birinin paylaşımı, gelip bir sanatçıyla işte 2 dakika ayaküstü sohbet etmeleri onlara da çok büyük bir katkı sağlıyor. O yüzden umuyorum ki bu sene de bol bol ziyaret edilsin. Zaten sergimiz her yıl olduğu gibi ücretsiz ziyarete açık. Aynen. Ve 30'una kadar devam ediyor değil mi? 26-30 Kasım tarihleri arasında. Evet. Ritz-Carlton Residences İstanbul B blok Fulya girişindeyiz. Fulya girişi bu önemli. Evet, Fulya çok önemli, aynen. Bu arada Ritz-Carlton Residence. Evet, Residences, evet aynen. B blok ve Fulya girişi önemli. Kimse Taksim'e gitmesin, kimse Vali Konağı'na gitmesin. Burası ayrı bir sergi alanı gibi oldu çünkü. Bütün sanatseverleri heyecanla bekliyoruz. Sanatçılarımızla beraber hepsi de Türkiye'den geliyorlar. Bugün burada olacaklar. hepsinin Türkiye'nin burada dört bir olması çok yanından. Evet. Onlar da eserlerin başında heyecanla aslında sizlerle tanışmayı bekliyorlar. Yani sizin Bizleri- bir sorunuz, onunla hani orada geçirdiğiniz birkaç dakika bile aslında onun bu sanat kariyerinin ilk adımında onlara çok çok önemli bir destek. Çok çok önemli bir destek. Bir taraftan da seyirci için de keşif heyecanı. Yani ben burada bir eser göreyim ve onu alayım, evime götüreyim ve sonra o sanatçının nasıl büyüdüğüne, nasıl da önemli bir sanatçı, popüler bir sanatçı olduğuna da tanıklık edeyim. Aynen, çok değerli. Tabii ilk hissi. onu başta keşfetme hissi. Tabii özellikle işte hani koleksiyonerlerin çok büyük ilgisi oluyor ve desteği oluyor genç sanatçılara. Ama dediğin gibi de bugüne kadar hayatında hiçbir sanat eseri almamış bir insan da burada hani bir sanatçıyla diyaloğa girip evet onun hayatını, eserini anlamaya çalışıp hakikaten ondan bir iş aldığında evde zaten o eserle yaşamaya başlayınca kanınıza giriyor. Tabii.
Bir koleksiyonerlik öyle bir şey bence yani. Zaten evet, o esere bir aşk, yani o bir duygu aklınıza giriyor. Bir gidiyorsunuz, dolanıyor. Geri bir daha görmek istiyorsunuz. Bir daha aklınıza giriyor. Ay işte bütçem olur mu? Hani şuradan yani ben de öyle başladım sonuçta koleksiyona. İnsanın kanına işleyen bir şey ve hakikaten bu sistemin dönmesi için de bu ikili paylaşım gerçekten çok önemli. Hani siz de aslında o sanatçının bir parçasını evinizde yaşatmaya başlıyorsunuz. O sanatçı için de değerli olan onun bir ev bulması zaten. Evet. O yarattığı belki hani kimi eser işte bir yılda sürebiliyor yapım aşaması. Aslında bir yılını verdiği, onun arkasındaki bütün emek ve o duyguyu doğru bir kişiyle bağdaşlaştırmak, buluşturmak ve doğru bir ev bulması çok önemli. Evet. Bir de şeyi anmak istiyorum son olarak tabii. Çok önemli, çok değerli jüri üyeleriniz oldu. Ben ikincisinde Rum Okulu'nda Balkan Naci İslimyeli ile yaptığım röportajı hatırlıyorum ki Doğru. ben yıllar sonra tekrar Balkan Hoca ile görüşmüştüm orada ve kıymetli eşiyle. Benim için de çok özel bir andı tekrar onu görmek. Zaten sonra Allah rahmet eylesin kaybettik ama eserleriyle tabii yaşamaya devam ediyor. Bir de sizin aslında jürilerinizde çok kıymetli isimler var. Aynen, her sene çok ciddi bir seçici kurulumuz var. Hem çok değerli sanatçılar, işte koleksiyonerler, işte galericiler. Aslında mümkün olduğunca çok hani farklı gözün Beyz'i değerlendirebilmesini istedik ve tabii ki onların da emeği çok çok büyük. Yani binlerce eser bakıyorlar, binlerce eser değerlendiriyorlar ve aslında burada gördüğünüz seçkide hakikaten hepsinin çok çok büyük emeği var. Bu sene de yine harika bir seçici kurulumuz oldu. Hepsine de çok teşekkürler buradan emekleri için. Beyz sadece bir sergiden oluşmuyor. Biraz önce dediğin gibi şimdi konuk ülke programı var ve bu sene Romanya. Ama onun dışında farklı sergiler de mesela bu katta Aynen. yeni Beyz Selected var. mezunların sergisi değil, bestler mi var? Base Selected diyoruz aslında buradaki seçkiye. Base Selected'de aslında son 9 yılda yani geçmiş sanatçılarımızdan aslında sanat kariyerine devam eden, üretmeye devam eden sanatçılardan bir seçki oluyor. Bu da yaklaşık işte 5 senedir devam ettiğimiz bir proje. Hani yıl içinde farklı olanaklar bulduğumuzda farklı şehirlerde, farklı mekanlarda da Base Selected gerçekleştiriyoruz. Burada tabii hani o sanat yolculuğuna devam etmiş, biraz daha evrilmiş, yolunda ilerlemiş, daha kariyerli genç sanatçıların eserlerini bir arada görüyoruz. Bizim için burası da çok harika ve heyecanlı. Aslında bizim çocuklarımızın geldiği noktayı görebildiğimiz çok güzel bir seçki oluyor. Bu sene de yaklaşık 63 sanatçı Base Selected alanında yer alıyor. Aynı zamanda farklı paralel etkinliklerimiz de var. İşte Kale Grubu ile bir seramik sergimiz, Jumbo ile sofra sanatı üzerine bir sergimiz gibi. Yani aslında totalde 400 eser olacak bu sene Base kapsamında bizim seçkimizin yanı sıra. Bütün sanatseverleri bekliyoruz. Evet. Yine dop dolu bir sergi, heyecanlı, yeni keşiflerle dolu. Tüm o genç sanatçıların heyecanı bize geçecek. Bizim heyecanımız da bence onlara geçiyor. Öyle oluyor. Şimdi onlarla da konuşacağız. Hem Romanya'dan gelenlerle hem de Türkiye'den katılan. Evet, heyecanla bekliyorlardı seninle tanışmayı zaten. Evet, ben de onları heyecanla bekliyorum. Şimdi onların yanına gidelim Tamam, istersen. harika. Beyz'in 2025 edisyonunda genç sanatçılarla buluşacağız şimdi. Aslı bize uzun uzun anlattı. Beyz nasıl kuruldu, nasıl oluştu ve bu yıl neler var. Şimdi de Ayşegül Karababa ile birlikteyiz. Sergiye biz 4. kattan başladık. Bence siz de öyle yapın. 4. kattan başlayın ve aşağılara doğru inin. Ayşegül bize şimdi kendi eserini anlatacak ve çok heyecanlı. Evet. Ama biz de heyecanlıyız sizlerle buluştuğumuz için. Çünkü genç mezunların heyecanı, onların yeni işlerini görüyoruz. Ama senin şöyle bir durumun var. Senin ilk kez katılıyorsun ama 4 eserin var. Evet. İkisi bu katta Genç Mezunlar sergisinde. İkisi de diğer Selected sergisinde. doğru. İstersen buradan başlayalım. Olur. Bir kere Beyz'e katılmak, daha sen İstanbul'da okuyorsun. Hangi okuldasın? Marmara Üniversitesi. Şu an yüksek lisans yapıyorum. Lisanstan mezun olduğumda katıldım Beyz'e bu sene yani. Evet. Heykel bölümünde Evet. okuyorsun ve heykellerine katıldın zaten Beyz'in 2025 edisyonuna ve 9. yılı okuldayken, devam ederken okul hep bir hayalin var mıydı ya da arkadaşlarınızla öyle bir amacınız oluyor mu artık okullarda? Neticede 9. yılı Beyz'in ve öğrenciler arasında çok popüler, Beyz'e katılmak önemli bir şey. Biraz anlatsana bize o Beyz'le ilgili okuldaki durumu. Okuldaki durum, Beyz'e katılmak zaten şey gibi, hani mezun oluyorsan artık Beyz'e katılacaksındır. Katılıyor musun diye sormayıp hangi işinle katılıyorsun diye soruşturuyoruz kendi aramızda. Katılmamak söz konusu olmuyor genelde.
Bir de seçilmek var tabii. Evet tabii. Evet, katılmıyor, Biz başvuru şanslıyız yapılıyor. bu sene. Mezun olduğum arkadaşlarımla birlikte neredeyse hepimiz seçildik. Ne kadar güzel. Evet. Evet. Şimdi o süreç nasıl işliyor? O heyecan nasıl gelişiyor? Önce karar veriyorsun hangi eserine katılacağına. Onlar nasıl haber veriyor sana o heyecan? Biraz anlatsana. Hani biz burada en son halini görüyoruz tabii o heyecanın. Evet. Önce tabii hangi işimle katılsam, acaba hangisini beğenirler, hangisini seçerler diye uzun uzun kendi aranda bir karar verme sürecin oluyor. Sonra işte sen şununla katıl, yok sen bununla katıl, bu işin daha iyi vesaire derken katıldıktan sonra zaten bekleyiş süreci en heyecanlı süreç. Ve sonucu alınca orada sadece kendini değil arkadaşlarını da görünce aşırı mutlu oluyorsun. Hep birlikte evet kazandık, katılacağız diye. Evet. Sonuçta da buradayız. Ne kadar güzel. Beyz yokken böyle bir sergi yoktu. Yeni mezunlar için, genç mezunlar için. Ve o zaman ya aslında ilk sergimi nerede açacağım? Acaba işte bir karma sergide yer bulacak mıyım? Bir sürü endişe oluyordu. Ama sizin bu direkt sanatseverlerle buluşmak için, direkt izleyiciyle buluşmak için çok önemli bir fırsat, öyle değil mi? Kesinlikle evet. Beyz olmadan önceki dönemde küçüktüm bayağı ben. Tam bilmiyorum. O yüzden bizim için çok büyük bir fırsat olduğunu biliyorum ama tabii ki. Evet, ne güzel. Sizin için gerçekten öyle. Biraz şimdi eserlerini anlatmanı isteyeceğim. Burada mısın ve var gibi. Evet. Aslında var gibi eserimle. Bu burada mısın? Burada mısın? Evet. Aslında Bir de var gibi var eserimle nerede? evet katıldım. Onunla seçildim. Sonrasında portfolyomdan görüp bunu da istediler çünkü bağlantılı bir iş aslında ve diğer iki işim de aynı şekilde sonradan katıldı. Burada mısın eserimle başlayabilirim. İlk malzeme olarak ilk cam denemem. Bakırla daha önce çalıştım. Biraz kavramından bahsedeyim. Lütfen. Mesela şuradan yola çıktım. Küçükken böyle 1. sınıfta işte en yakın arkadaşın vardır. Sınıfa gidersin ve montu burada mı, askıda mı diye bakarsın ve oradaysa çok sevinirsin. O onun varlığını temsil eder orada. Eğer orada yoksa tamam ya demek ki gelmemiş deyip üzülürsün. Varlığının temsiliyetini oluşturuyor ve varlık ve yokluk kavramının üzerine oradan yola çıkarak biraz düşündüm ve o varlık ve yokluğun arasındaki o incecik çizginin kırılganlığı, bir cam gibi bir anda yok olması, var olduğunu bildiğimiz bir kişinin bir anda yok olması gibi kavramları oradan yola çıkarak bu cam ceketi yaptım ve sağlam diye düşünüyorum ama bu da bir anda yok olabilir. Evet. Camdan bir ceket sonuçta ve kırık cam parçalarıyla yaptım. Daha önceden yok olmuş bir cam parçasıyla yaptım. Hazır nesne kullanmayı tercih ettiğim çok bildiğimiz klasik o eski askılarımızdan. Bu şekilde. Evet. Bir de tabii diğeri var gibi Evet. de çok etkili. Var gibi çok farklı, evet çok başka. Tabii var gibinin kavramsal anlatısı daha yüksek. Evet, bir taraf. benim için çok kişisel bir eser ama eminim kişisel değildir. Eminim benim gibi birçok kadın, çocuk, anne çok yaşamıştır o hikayeyi. Direkt anlatabilirim Tabii, metnini. lütfen. Evet, gelenler de zaten okuyacaktır. İşte küçükken annemle artık yalnız kalmaya başladığımızda evde kapının önüne ilk başlarda erkek ayakkabısı koyardık. Çünkü annem de artık evde yalnız kalan bir kadın olduğu için akşamları korkuları tabii oluyordu. Kapının önüne işte babamın eski ayakkabılarını vesaire koyardık. Bu da artık aramızda bir ritüele dönüşmüştü. Ve ben onu böyle görev bilinip işte her akşam babamın ayakkabısını giyip böyle çıkarmaya çalışıp tam böyle sanki çıkarılmış etkiyi verip böyle işte anne bak olmuş mu gibi tam onu böyle yakalayıp orada bir ritüele dönüşmüştü artık aramızda. Burada da yine babamın var olması ve olmaması arasındaki o ince çizgiyi yine cam bir ayakkabıyla göstermek istedim. Hazır bir nesne de kullandım. Bildiğimiz sıradan paspas. Evet. Bu şekilde. Evet. Çok etkileyici. Yani gördüğünde de etkileniyorsun zaten. Yani ne anlatmış olabileceğini tahmin ediyorsun, kendinden bir şeyler katıyorsun.
sergiyi gezerken yaptığımız refleks. Ama bilgi notunu okuyunca ve şimdi senden bunu dinleyince ayrıca daha böyle tüylerimiz diken diken oldu gerçekten. Dediğin gibi hepimizin hayatına dokunuyorsun bir taraftan. Bir şeyler buluyoruz hepsinin içerisinde. Tabii Beyz'in şöyle bir tarafı da var. Gelen izleyici burada sizinle tanışabiliyor, konuşabiliyor eser üzerine ya da sanata bakışınız üzerine. Bu da çok önemli bir şey. Hem seyircinin sizinle buluşması, sizin seyircinizle buluşmanız çok farklı bir etkileşim yaratacaktır. Kesinlikle bizim için de, çünkü artık okuldan çıkıp da dış dünyaya açıldığımızda okulda hep biz bizeyiz, hocalarımız, arkadaşlarımız. Evet, yine orada da tabii ki bir istişare yapabiliyoruz ama artık dışarı çıktığımızda dışarıdaki insanlar ne düşünüyor veya işimi gördüklerinde acaba nasıl bakacaklar? İşte önünde durup fotoğraf mı çekinecekler yoksa metnini mi okuyacaklar? Nasıl bir tepki verecekler? Bunu görmek inanılmaz bir heyecan şu an. Çok merak ediyorum. Evet. Bakalım bu 4 günde neler olacak. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Umarım böyle hani çok güçlü işlerle devam edersiniz. Önümüzdeki yıllarda kişisel sergilerinizde röportaj yapma fırsatı buluruz. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Beyz'in 2025 edisyonunda genç sanatçılarla buluşmaya devam ediyoruz ve şimdi yanımızda İsmail Turan var. İsmail Antalya'dan katılıyor yarışmamıza der gibi olacak ama Antalya'dan katılıyor Beyz'e. Antalya'da okuyorsun. Hangi üniversitede okuyorsun? Daha doğrusu hangi üniversitede mezun oldun artık? Antalya Akdeniz Üniversitesi'nden mezunum. Şu anda da yüksek lisans yapıyorum. 4 sene boyunca orada başlangıçta resim bölümüyle başlayıp daha sonra bir bölüm değişikliği kararıyla seramik bölümüne başladım ve çok severek okudum ve nihayetinde de tamamladım. Şu anda da Beyz'e katıldım. Böyle. En baştan beri Beyz'e katılma hayalin var mıydı? Çünkü artık 9. yılı Beyz'in ve özellikle de sanat okuyan gençler arasında hep Beyz'e katılma hayali var ya başladığı günden itibaren. Sizin okulda da öyle miydi? Evet, bizim okulda da oldukça popüler. Ben de son senemizde oldukça bunun üstüne düştük. Son 2,5-3 ay diyebilirim. Aslında nihayetinde biz burada bitirme projesi ortaya çıkarmak için başladık çalışmalara. Daha sonrasında hocalarımızın bilgilendirmesi, yönlendirmesiyle daha da işlerimizin 2 kat üstüne düşerek böyle bir serginin olduğundan haberdar olup ona göre çalıştık. Ve şu anda da buradayız. Bugün de buradasın. Evet, buradayım. Şimdi senin eserin ismi Zamanın Kumları. Zamanın Kumları çok parçalı bir eser. Bayağı da iyi yerleştirilmiş bir eser. Biraz anlatsana. Nereden yola çıktın? Zamanın Kumları bize ne anlatıyor? Zamanın Kumları. Eserimin ilk başta çok sayıda parçadan oluşmasından başlayabilirim. Bitirme projemizin, yani sınıftaki diğer tüm arkadaşlarımla belli bir ebatın üzerinde çalışmalar ve çok sayıda olması ön plandaydı. Yani bir konuyu, bir hikayeyi anlatmamız isteniyordu bizden. Benim de aslında doğrudan üstüne düştüğüm bir konu bu. Resimlerimde de hikayeler anlatmayı çok severim. Hatta şu anda da tez konum olarak da hikayesel anlatımlar, figüratif seramikler üzerine düşüyorum ve buradan yola çıktım. Figürlerde gördüğümüz kişi direkt benim ve kız figürde sevgili hayat arkadaşım Banu, Banu Yayla'yla tam 8 yıl önce tanıştık ve sanat sayesinde tanıştık. Bu serüven boyunca birçok çalışmalar yaptık, kendimizi geliştirmek için birçok deneyimlerimiz oldu ve eserlerimize bunu hep yansıtmak istedik. Yani yansıttığımızda o eseri severek yaptığımızı fark ettik ve bundan sonra da bu şekilde devam edeceğimi hissetmiştim. Sonrasında burada anlatmaya çalıştığım konuda 4 sene geçirdiğimiz bu sanat yolculuğunu kısaca betimleyen, özetleyen, yani şöyle ki heykel sanatçıları belli konuları modelleyip o sahneyi betimliyorlar. Ama doğrudan kendi hikayesini modelleyen çok nadir sanatçı olduğunu fark ettim ve ben neden bunu yapmıyorum ki diye düşünerek bu işleri yapmaya karar verdim. Banu'dan bahsetmiştim. Kendisi resim bölümü okuyor, aynı üniversitedeydi ve birlikte okul tamamladık. İlk çalışmada görünen fırça davresi onun okuduğu bölümü temsil ediyor.
2 ayrı bölümde ama hep neredeyse bir aradaydık ve bu esnada da yanıma uğramalarını özetleyen bir sahne bu. Benim seramik bölümünde çok fazla geçirdiğim saatler, bazı günler, akşamlara kadar çalışma esnasında. O da yanımda uğradığında tabii canı sıkılıyor ve küçük şakalar yapıyor. O anlardan birini indirgedim burada. Daha sonrasında bu iş ilerleyerek, severek gelişmeye başladı. İkinci kısımda da bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani alıp bir vazoyu daha yüksek bir yere koyuyor ve bu yol böyle devam ediyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Üçüncüsünde de bu iş bize keyif veriyor. Yani sanatın içinde olmak bize huzur veriyor. O huzur anını betimleyen üçüncü sahnede burada. Böyle bir çalışma. Evet, aslında sanat okuyan iki gencin hikayesi var. Burada dediğin gibi hani kendi hikayesini anlatan sanatçı çok yoktur. Ki bu sadece hani, bireysel değil, aslında iki sanatçının Kesinlikle, kesinlikle. hikayesini anlatıyorsun. Bir zaman paylaşımı, anların özetlenmesi, bir ana indirgenip birçok şeyi anlatma çabası buradaki aslında. Evet. Kısaca böyle diyebilirim. Şimdi seyirciyle buluşacak. Biz tabii ön gösterimde röportajı yapıyoruz ve hani aslında birazdan birkaç saat sonra ön gösterimi açılacak. Yarından itibaren de İstanbullular, sanatseverler, tüm Türkiye'nin farklı yerlerinden de gelebilirler tabii. Buluşacak eserle. Bunun heyecanı nasıl? Kesinlikle bunun heyecanı çok büyük bende. Tabii ki daha önceden sergilere katıldım kendi şehrimde veya farklı yerlerde ama bu kadar geniş çaplı bir sergide ilk defa bulunuyorum. Aynı zamanda kendi şehrimden ve hatta kendi sınıfımdan arkadaşlarımla da burada olmak çok keyifli ve çok heyecanlı. Evet. Onu duyuyorum bu arada. Farklı arkadaşlar, sadece hani sen değil birkaç arkadaşınla birlikte burada olmak ayrıca bir mutluluk. Hem onlarla birlikte geliyorsun, yalnız Kesinlikle. değilsin. Hem burada daha da geniş bir genç sanatçı kitlesiyle karşılaşacaksın. Hatta roman genç sanatçılar da var. Evet, o da evet. uluslararası bir boyutu da var. O da ayrı bir keyiftir muhakkak. Kesinlikle birebir sanatçılar, hatta seramik sanatçılarıyla beraber olmak çok güzel kesinlikle. Evet. Seramiğe son yıllarda ilginin daha çok arttığını görüyorum. Seramik her zaman var ve her zaman ilgiyle karşılanan bir dal muhakkak ki. Ama son yıllarda arttığını düşünüyorum. Bir tekstile çok artıyor, bir de sanki seramiğe doğru. Çünkü farklı formlarla seramik karşımıza çıkıyor. Bir de çok kadim bir tarafı var. Yani toprak Kesinlikle, hani çok en eski. ana. Evet. Malzeme. İnsanlığın ilk uğraşlarından biri kapkacak yapmakla başlayıp buralara kadar gelmiş bir uğraş. Günümüzde de tabii birçok yerde etkinlikler verilip halka tanıtılan bir uğraş. Ama kendi açımdan benimkiler biraz daha heykel, seramiği heykel malzemesi olarak kullanmak diyebilirim. Evet. Sen şekilde. o noktada ayrılıyorsun. Evet, yavaş yavaş belki de diyelim. yavaş Yani yavaş, tabii evet. ki sürecin başında ben de klasik üretim teknikleri, çömlekçilik, stüdyo poteri bunun üzerinde uğraştım. Fakat ilgimin bu tarafa doğru yönelmesiyle bu şekilde işler üretmeye başladım. Seni önümüzdeki yıllarda farklı heykellerinle, farklı seramik heykellerinle göreceğiz. İnşallah kişisel sergilerin olsun, oralarda da röportajlar yapalım. Çok memnun teşekkür ederim. oldum. Ben de çok memnun oldum. Çok Yolun açık teşekkürler. olsun. Şimdi de Merve Kafa ile birlikteyiz. Merve İstanbul'da okuyor, seramik ve cam sanatçısı ve oldukça etkileyici bir eserle karşımızda. Aslında günümüzü tarif ediyor. Şimdi ona geleceğiz esere, Paradoks'a ama önce Merve'yi biraz tanıyalım istiyorum. Evet Merve. Merhaba, Marmara Üniversitesi'nden mezunum. Bu yıl yine yüksek lisans eğitime devam ediyorum Marmara'da. Seramik cam alanındayım, ana sanat dalım cam. Şu an taçlar üzerinden daha çok çalışıyorum. Gücün geçiciliğini, gücün kırılganlığını ve gücün kötüye kullanımını işliyorum daha çok çalışmalarımda. Bunda toplumu temsil ederek yapıyorum ama toplumu temsil ederken genelde karıncalar ya da yine gelecek çalışmalarımda başka çokluklarla, hayvan da olmayabiliyor bazen bu toplumu temsil eden objelerim.
O şekilde çalışıyorum. Evet. Bu sefer bizi karıncalar mı temsil ediyor? Bu sefer karıncalar temsil ediyor. Karıncalar çalışkanlıklarıyla, yük taşıyabilmeleriyle temsil ediyor. Burada da tacımın eksik parçaları, eksik değil aslında, daha böyle sistemi büyütecek şekilde, üstüne de inşa edebilecek bir şekilde sırtlarında tacın parçalarını taşıyarak taca götürüyorlar. Aslında içerisinde bulundukları, onları yöneten sistemi kendileri besliyorlar. Bunu temsil etmek istedim. Ama bir taraftan da bir paradoks var burada. Bir taraftan bir paradoks var çünkü bu sistemin içerisinden çıkamıyoruz. Ama orta sınıf, yani eski tabiriyle orta direk, taşıyıcı kolon olarak temsil edilirler ve bunlar ekonomik büyümeyi bir toplumda sürdürebilirler. Bunu temsilen bir küçük taşıyıcı kolon olarak ana gövdemi betimledim. Burada karıncalar toplum. Karıncalar aynı sistemin içerisinde gidip dönüyorlar, dolanıyorlar sürekli. Konfor alanlarımızdan çıkmamamız, eleştirdiklerimiz, şu an sürekli değişen gündemlerimiz, sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili yaşadığımız birçok problemler ve hala bu sistemin içerisinde bizim dönüp duruşumuz bu paradoksu temsil ediyor ve biz bu paradoks içerisinde aslında sisteme hala desteklemeye devam ediyoruz. Ama şöyle bir şey de var, bakıldığında zarar görüyor, hasar alıyor. Yani bu ne kadar sağlam olur onu bilmiyoruz. Evet. Yani o güçle birlikte, o neyi besliyorsak, oradaki güçle birlikte aslında hepimiz bunu tükettiğimizde Tüketiyoruz. ortada taşıyacak kolon kalmayacak. Evet, sorgulamıyoruz, sorgulamaktan kaçınıyoruz. Artık çok bireysel düşünüyoruz. Kişisel sorunlarımız var zannediyoruz ama mesele tamamen toplumsal sorunlar. Nerede odaklanmamız gerekiyor? Biraz artık sanki yavaşlayıp önce bir sakin olup düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. O şekilde. İnanılmaz bir günümüzün tarifi, zamanın portresi gibi Maalesef, olmuş evet. eserinde. Gerçekten ellerine sağlık. Bir taraftan da tabii genç sanatçıların içinde bulunduğu toplumla ilgili fikirlerini, görüşlerini, eleştirilerini sanata nasıl yansıttıklarını da görüyoruz. Bu da çok kıymetli bir taraftan da. Tabii eserde kaç karınca var? Ya 400 burada vardır. 400-500 arası diyebilirim. Evet. Yani biraz böyle kırılanlar da oldu. Onları takmak istemedim. Aralara kalabalık olarak koymak istemedim. Onlarla birlikte herhalde ben bir 700 karınca yapmışımdır bu çalışma için. Evet, ama sen karıncalardan ziyade tacı yaparken Tacı zorlandın. yaparken zorlandım. Alevde çalışıyorum, açık alevle şekillendirmede. Karıncayla işim tek seferde bitiyor alevin içerisindeyken. O yüzden bu çok hızlı ısınma ve soğuma durumunda camın içerisinde tansiyon oluşabiliyor. Taçta tek bir seferde çıkartamıyorum ve hani birçok tekniği aslında oturup deneye pratik ede yapmıştım. Halka yapmak zor. Onları yaparken tekrar içinde tansiyon birikebiliyor. Isınırken başka bir tarafı ısınabiliyor, kırılabiliyor. Yani taç tek seferde çıkmıyor. Bu 3. değil 4. yaptığımda sanırım bu iş 4. üzerinde. taçta Evet. ancak sergilenecek şekilde içine sindi. Evet. Ve Tabii burada. ilk defa pratik yapmanın da etkisi var. Şu an biraz daha yine kısa sürede çıkartabilirim ama cam gerçekten kullandığım en zor malzeme oldu diyebilirim. Evet, cam kolay değil tabii camla çalışmak. Bundan sonra hedefin ne? Bundan sonra hedefim kendi eserlerimi üretmeye devam etmek istiyorum. Yine söylediğim gibi gücün geçiciliği üzerinde, gücün kırılganlığı üzerinde, bu taçlarımı tek başına heykelleştirdiğim bir çalışma üzerinde şu an pratikler yapıyorum. O da kendi kaidesinin kırılganlığını temsil edecek şekilde kendisini koyduğu, inşa ettiği sistem de aslında kalamayacaktır. Çünkü taşıyıcı olan da aynı zamanda güçlü değildir, kırılgandır. Bunları temsil ediyorum ama bazen böyle bir olay örgüsü olarak anlattığım çalışmalarım da olacak. Onlar tabii biraz daha üzerine çalışacağım, biraz daha zamanımı alan şeyler olduğu için böyle ince ince ne zaman çıkar ya da o yolda nereye evrilir bilmediğim için göreceğim zamanla. Ama böyle devam. Böyle Ellerine devam. sağlık. Teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki yıllarda tüm bu projelerini özel kişisel serginde İnşallah. konuşma Teşekkür fırsatı ederim. buluruz. Sağ olun. Yolun açık olsun. Teşekkürler.
Beyz'in 2025 edisyonunda şimdi Romen sanatçılarla birlikteyiz. Kendileri misafirimiz biliyorsunuz. Aslı Boduroğlu da anlatmıştı. Şimdi yanımda Norika var. Norika çizdiği resimdeki kıyafetiyle karşımızda. Welcome to Istanbul, welcome to Beyz Istanbul. Thank you very much. You wear same dress Yes. in your piece. Yes. What would you like to say being in Beyz Istanbul, and what would you like to say about your piece? About bass is one of the most greatest experience in my art career until now. I love very much that I'm here. And I have this huge opportunity. And about my artwork is self-portrait at 25. Now I'm 26. In this self-portrait, I'm not alone. I'm with Cara. Cara, yes, which means deer in Italian. I'm with her. She was rescued by me and by my partner a year ago. And in this painting, she represents the kindness, the love, the loyalty, things that are more important in my life. And I try to protect them like I protect Cara here. And now they protect me because Cara is big now and she protects me. So in this painting, we were in our way to studio to paint. It's a regular day. I wear some regular clothes, one of my favorite clothes. And we were in a bus in Bucharest, in Romania. We don't have car. Yeah. Turkish Kara is mean black. I know. I find out after. I find out after. What a coincidence! Yes, she's entirely black. Could you tell your art piece and the making process? I usually work with egg tempera on canvas. With egg emulsion is an old technique and a very slow technique because I opposite the violent images and sexualized images and fast making of images. So I work very, very slow, and I try to create in my paintings place where the viewer can slow down, slow down and find some peace there. Yeah. Have you ever been in Istanbul? No, it's the first time. Yes, Oh, very and good. also in Turkey. Maybe later. Do you want to come again Istanbul? Maybe a personal exhibition? Yes, with pleasure. I also had my personal exhibition, my solo show in Bucharest, which was called Nana's Dream. I am Nana. It's a nickname. And this artwork was the conclusion of all of the works in this exhibition from Bucharest. And right at the end of it, I received the good news from Beyz that exactly this artwork was selected for Beyz.
and I immediately pack it and send it. Yeah, yeah. Congratulations. Thank you. Thanks so much. Thank you. Evet, Beyz'de dolanmaya devam ediyoruz, gezmeye devam ediyoruz. Oldukça etkileyici bir sergi olduğunu söylemem gerekiyor. Bu kez Romen sanatçılarla birlikteyiz ve yanımızda Albert Kaan var. Ve şimdi Albert'le hem Beyz İstanbul'da olmak ona ne hissettiriyor, İstanbul'da olmak ne hissettiriyor, hem de işini anlatmasını rica edeceğim. Welcome to Istanbul, welcome to Beyz İstanbul. Thank you for having me. Thank you. What would you like to say about being in Istanbul? It's always a pleasure to come back here. I try to come as often as I can. Maybe like once a year, maybe twice a year, because we are so close. Our countries are so close to each other, and it's very fast, to come here and to experience this new culture, for us. And this time is also very special because I get to exhibit my artworks, which I haven't done before. It's always visiting museums and galleries and art spaces in Istanbul, but in this particular time I'm also showing my bit, and I'm very glad to do so. Yes. Can you tell us about your work? Sure. Right next to you, you see these LED shapes that I carry around Bucharest and in the close proximity of Bucharest. It's always a dialogue between the urban spaces that I install these and the natural spaces. So I do these ephemeral public space interventions that I photograph, and you can see them in the light boxes. These instances, I look for, mainly in urban spaces, I look for unfinished architectural projects that I install them. Then they have been, sometimes there are projects that have been forgotten for like 20 years, and they stay like that, and they are kind of monumental pieces in our city. Sometimes right in the center, sometimes right at the boulevard, and it very much intrigued me, these kind of spaces, because they are kind of invisible but very, very present at the same time, and I wanted to install my sculptures there. For that was the first initial thought. And then second of all, you will also see that I work with nature, So I always look at this dialogue between a natural, as I said before, and the dialogue. And this idea that sends to the human body, that sends to us, it's about how do we recognize ourselves in these spaces, and what is our impact in these spaces, and also what is the space's impact upon us. And what traces do we leave behind? The memories of these places that are stuck there, Pretty much this shortens my whole concept. That now I've been working on this since maybe like 3 years, But it's a project that always grows as the space changes. I think it's a gesture for us coming together. With being all, I'm not that young anymore. I'm not. Maybe it's a age difference between me and the artists in this building. But I also identify, with the young wave, let's say. And I think it's very important for both of us to have dialogues and to communicate. Also, like meeting each other and changing impressions, about each place, and from what happens from where I come from, and also what happens here. And I'm very curious to have these conversations with the young artists here, and I'm looking forward to that. I want to see this as an opportunity to talk to organizers here, and for them also to see the artwork, and maybe for sure do something like a more detailed project and more vast thing. For sure it would be a pleasure, and I would also like to install these here, in Istanbul, and to have this project that can basically mold on this city and the landscape here. That would be very nice. Yes. To have.
Thanks so much. Nice to meet you. Thank you too. Nice to meet you too. Thank you.